536. İnsanlığın en zorlu yılı. 536 kış mevsiminin sona ermediği yıl olarak tarihe geçti. 536 yılında gerçekleşen volkanik bir patlamadan sonra açığa çıkan kül bulutları atmosferi kaplamış, güneş kara bulutların arkasında kalmış, 18 ay boyunca gündüzleri karanlıkta geçmiş, ekinler yetişememiş, Çin'de yaz mevsiminde kar yağmıştı. Asya'dan Akdeniz'e ve Orta Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada kıtlık yaşanmıştı. 536 yılı belki de insanlığın karşı karşıya kaldığı en zorlu dönemin başlangıcıydı. O dönemde görülen olağan dışı olaylarla ilgili farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler var. Örneğin Bizanslı tarihçi Prosopius, tıpkı güneş tutulması sırasında olduğu gibi güneşin parlaklığını kaybettiğini kayıtlara geçirmişti. Ayrıca 1990'lı yıllarda ağaç halkalarına dayanılarak yapılan araştırmalar 536 ile 550 yılları arasının normalden çok daha soğuk geçtiğini gösteriyor. Kuzey Yarımküre'nin farklı bölgelerdeki ağaç örnekleri incelendiğinde ağaç halkalarının bu zaman dilimine denk gelen bölümlerinin normalden daha dar olduğu anlaşıldı. Kesilmiş bir ağaç gövdesindeki halkalar geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri hakkında bilgi verir. Geniş yaş halkaları o yılın ılıman ve yağışlı, dar halkalarsa soğuk ve kurak geçtiğini gösterir. Tarihi kayıtlara göre atmosferdeki güneş ışınlarının sönükleşmesi 24 Mart 536'da başladı. Bu durum yaklaşık 18 ay devam etti. Küresel iklimde görülen bu olağan dışı durumun nedeni ise ilki 536'da gerçekleşen bir dizi volkanik patlama. Volkanik patlamalar küresel iklimi nasıl etkiliyor? Volkanik patlamalar, küresel iklimde görülen değişikliklerin temel nedenlerinden biri. Patlama sırasında atmosfere yayılan parçacıklar, güneş enerjisinin yeryüzüne ulaşmasına engel olur. Bunun sonucunda bazen bölgesel, bazen küresel ölçekte belirli bir dönemde hava sıcaklığında soğuma görülür. Bir grup araştırmacı, geçmiş 2500 yılda Kuzey Yarımküre'de sıcaklıklarda görülen değişimlerle büyük volkanik patlamaların bağlantısını inceledi. Bu zaman aralığında en soğuk 10 yılın 536 ile 545 yılları arasında gerçekleştiği anlaşıldı. 536 yazı Kuzey Amerika'dan Avrupa ve Asya'ya, Kuzey Yarımküre'de normalden çok daha soğuktu. Araştırmacılar ilki 536 yılında gerçekleşen en az 2 volkanik patlamanın bu durumun nedeni olduğunu düşünüyor. Grönland ve Antarktika'dan alınan buz örnekleri 536 ve 539 ya da 540 yıllarında gerçekleşmiş iki büyük volkanik patlama sonucu atmosferdeki kükürt gazlarının miktarının yükseldiğini gösteriyor. İlk patlamanın 535'te ya da 536'nın başında, ikincisinin ise 539'da ya da 540'ta gerçekleştiği tahmin ediliyor. İkinci patlama, Kuzey Yarımküre'de soğuk havaların 550 yılına kadar devam etmesine neden olmuştu. Peki Güneş'in arkasında saklandığı gizemli bulutun kaynağı neydi? Araştırmacılar 536 yılında gerçekleşen patlamanın Kuzey Yarımküre'nin yüksek enlemlerindeki bir yanardağdan, 539 ya da 540 yılındaki patlamanın ise tropikal kuşaktaki bir yanardağdan kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak bu yanardağların hangileri olduğu bilinmiyordu. Bir grup araştırmacı bu patlamaların izini Alplerdeki buzullarda aramaya karar verdi. Bu amaçla bilim insanları Alplerin İsviçre-İtalya bölümündeki Colnifeti buzulundan 72 metre uzunluğunda örnek çıkardı. Colnifeti buzulundaki volkanik kül parçacıklarının hangi yanardağa ait olduğunu belirlemek isteyen bilim insanları buz örneğindeki volkanik kül parçacıklarını filtre ederek ayırdı ve kimyasal bileşimlerini inceledi. Sonuçta bu parçacıkların İzlanda'nın doğusunda meydana gelen volkanik patlamalardan kaynaklandığı anlaşıldı. Yani Avrupa'da, Asya'da ve Kuzey Amerika'da küçük buz çağının başlamasına neden olan volkanik patlama İzlanda'da gerçekleşmişti. Atmosferdeki hava akımları volkanik küllerin çok uzaklara taşınmasına neden olmuştu. Yapılan başka bir araştırmada ise bilim insanları Orta Amerika'da bulunan Ilopango yanardağının 539'da ya da 540'ta gerçekleşen patlamanın kaynağı olabileceğini belirledi. En son 1880'de patlayan Ilopango yanardağının
geçmişte çok yıkıcı sonuçları olan patlamalara yol açtığı biliniyor. Volkanik patlamaların iklim üzerindeki etkileri, insanların yaşamında sosyal ve ekonomik açıdan bazı olumsuz sonuçlara yol açmıştı. Örneğin hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle o dönemde ekinler yetişememişti. Bu durum Avrupa'da ve Asya'da kıtlık yaşanmasına yol açtı. 541 yılında ortaya çıkan ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun nüfusunun neredeyse yarıya düşmesine neden olan veba salgınının bu dönemde yaşanan kıtlıkla ilişkili olabileceği düşünülüyor.